Evet sevgili izleyicilerimiz, bu akşam Türkiye Araştırmaları Vakfı'nın yine gündem programında çok önemli bir konu ve çok değerli bir hocamızla beraberiz. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Gazze'den büyüğümüz, abimiz, kardeşimiz Enver Atallah Bey bizimle beraber olacak bugün. Bu sürecin en yakın şahitlerinden bir tanesi. Gazze'de bu süreci yaşayan hem de bir bakanlık temsilci olarak yaşayan Gazze'li kardeşlerimizden bir tanesi. Enver Hocam hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Hoş bulduk. Allah size razı olsun. Ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için beni. Sağ olasınız. Yani malumunuz olduğu üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren günümüze kadar bitmek bilmeyen bu mezalim, İsrail'in bu zulmü aslında sadece bir Gazze meselesi değil. Aslında tüm İslam aleminin, tüm Müslümanların hatta tüm insanlığın bir meselesi olarak tüm dünyanın gündeminde yer alan bir konu. Biz tabii ki daha önceki yaptığımız programlarda da bunu ele aldık. Farklı programlarda ve platformlarda gündeme getirdik. Ancak hep söylediğimiz bir şey vardı. Ateşkes konusunu konuşacağız ama ateşkes dediğimiz şey iki makul, mantıklı kurumlar tarafından yapılır ama karşımızdaki İsrail olunca ateşkesin bir anlaşma kapsamında değerlenip değilmeyeceği konusunu ve bundan sonraki süreçte ne olacağı konusunu emin değiliz açıkçası. Ben şahsım adına bir Türk vatandaşı olarak emin değilim. Çünkü karşımızdaki devlet demeye bile dilimizin varmadığı o gruba güven açıkçası tüm dünyada olmadığı gibi bizde de yok. Sizin açınızdan bu süreç nasıl başladı? Tabii ki binlerce, on binlerce şehidimiz var. Çocuklar, kadınlar, hastaneler vuruldu. Öncelikle bu süreçten başlayarak son Gazze Savaşı'nı diyelim. Çünkü bu savaş ilk defa olmadı. Yani bu mesele 10 yıllık mesele değil, 20 yıllık mesele değil, 100 yıllık bir mesele, 300 yıllık bir mesele. Ancak sadece direnen Filistinliler, direnen Gazze'liler kaldığı için biz Gazze konusunu konuşuyoruz. Halbuki bu mesele daha büyük bir mesele ama sadece tek kale Gazze'liler kaldığı için biz Gazze'liler üzerinden aslında Müslümanların imtihanını konuşuyoruz. Bir Gazze'deki süreci genel olarak bize bir anlatabilir misiniz bu son savaş dönemini? Yine de hayırlı akşamlar. Herkese selam olsun. Gerçekten çok önemli bir konuya girdiniz. Bu Filistinlilerin Arapların meselesi değildir. Bu insanlık meselesidir. Gazze ile İsrail bir savaş değildir. Hamas ile İsrail bir savaş değildir. Bu bir hak batıl davasıdır. İsrail bir zulüm olarak, zalim olarak insanlığa karşı yaptığı bir soykırımdır. Aslında senin dediğin gibi de tarih 7 Ekim'de başlamamıştır. 120 senelik bir meseledir. 1895 senesinde başlamıştır. Şu anda bu tarihi herkes daha önceden de konuşmuştur. Onlara fazla detaylara girmek istemiyorum. Ama şu anda 7 Ekim 2023 yılında olan oldu. Tabii ki olan oldu derken bizim Filistinlilerimiz, Gazze'lilerimiz, mücahitlerimiz artık bıktık. Kaybedecek bir şey kalmamıştır. Filistin meselesi bizim davamız ölüyor ve artık biz bir eylem yapmalıyız. Yapsak da yapmasak da onlar bizi öldürecekler. Öyle bir planları vardı. Ama kimse şu anda maalesef inanmıyor ama inanmaya başladılar. Çünkü onlar her zaman zaten 48 senesinde Hamas diye bir örgüt yoktu. Fatih diye bir örgüt yoktu. Onlar katliamda yaptılar. Bizim babalarımız, dedelerimizi köylerinden, evlerinden zorla çıkarttılar. 67'de aynı şey oldu. 56 senesinde yine de Fransa, İngiltere ve İsrail Gazze'yi 4 aylık işgal ettiler. O zaman da aynı soykırımda yaptılar. Ama o zaman sessiz de vardı. 70 senesinde de aynı şey oldu. 87 senesinde olacaktı. Birinci intifada başlatıldı hamdolsun. Şu anda 7 Ekim'de mücahitlerimiz, direnişçilerimiz artık bir eylem yapmalıyız. Tabii ki düşündüler. Belki istedikleri gibi olmamıştır ama yine de bir şey de olmuştur. Ahlaki olarak hamdolsun İsrail bu savaşı kaybetmiştir. 80 yıldır İsrail ve Yahudiler kendilerini iyi olarak göstermeye çalıştılar. Artık şu anda Gazze Savaşı nedeniyle onların gerçek yüzü artık ortaya çıkmıştır. Herkes onlar kim olduklarını bilmiştir. Avrupa'da, ister Latin Amerika'da, Güney Amerika'da, ister Amerika'da
İslam ve Arap dünyasında herkes onlar kim olduklarını iyi bir şekilde bilmiştir. Ve şu anda bir adım kaldı, inşallah onların sonu olacaktır. Şu anda tabii ki herkes takip etmiştir. Ben savaşın ilk günlerinden beri aynı şeyi de, aynı da söylüyordum. Onlar Gazze'yi haritada görmek istemiyorlar. Gazze'yi haritadan silmek istiyorlar. Öyle çalıştılar ama hamdolsun bizim halkımız direndi, dayandı. Tabii ki yoruldu, öfkeli de oldu. Hayal kırıklığına da uğramıştır. Ama yine de her şeyi yakıp yıktılar. Ağaçlarımızı da söktüler. Her şey yok ettiler. Binalarımızı ister cami olsun, kilise olsun, okul olsun, üniversite olsun, ev olsun hepsini yakıp yıktılar. Ama yine de bir şeye dokunamadılar. O da inancımıza dokunamadılar. Moralimize dokunamadılar. Hamdolsun. Şu anda Gazze'de neler oldu? Aslında bazı arkadaşlar soruyorlar. Gazze'den neler yaşandı soruyorlar. Ben de diyorum ki Gazze'den neler yaşamadı. Tamam ben fizikçiyim, mühendisim ama yine de birkaç tarih kitabı da okumuştum. Yani tarihe yakın bir insanım. Leningrad ambargosu var. Onu da okudum. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, İslam savaşları. Bütünleri bunlara biraz göz attım en azından. Ama Gazze'de Bosna Hersek'leri zaten yaşadık. Ben o zaman Türkiye'deydim. Çeçenistan, Afganistan olayları hepsini takip ediyordum yakından. Ama Gazze'deki olay bambaşka. Biz Şifa Hastanesi'ndeyken bir doktor arkadaşımız, o zaten Bosna Hersek'ten mezun olmuştur. Bosna Hersek Savaşı sırasında oradaydı. Ben kendisine direkt olarak sordum. Bosna Hersek'teki sen savaşı yaşadın. Burada mukayese böyle bir karşılaştırma yapabilir misin? Asla yapamayız. Çünkü Gazze'de olan şeyler orada da olmamıştır. Halbuki orada olan şeyler gerçekten tahayyül edilmez bir şekilde hem tecavüz hem katliam da sağlanmıştır o zaman. Herkes daha takip etmiştir. Biz de onları gördük. Ama Gazze olan şeyler onlardan kat kat fazla da olmuştur. Tabii ki onlar her şeyi yok etmeye çalıştılar ama tabii ki büyük bir bedel ödendi. Bu bir gerçektir. Ağır bir bedel ödendi. Hem canlarımızdan hem de evlerimizden ama yine de vatan, din bizden daha değerlidir ve hak ediyordur. Şu anda gerçekten yani ben size bir şey söylemek istiyorum. Siz de takip ediyorsunuz televizyonlarda, sosyal medyada, yani gazetelerde. Ben de her zaman söylüyorum ki gördüğünüz görüntüler, görseller gerçeğin 1/1000'i bile gösteremez. Şu anda benim oğlum 15 yaşında. Biz 2 yıl geçirdik savaşta. Birkaç gün önce sohbet ediyorduk, muhabbet ediyorduk onunla. Bana dedik ki babam ben büyüyünce Allah'ın izniyle çocuklarım olduğu zaman onlara yaşadıklarımızı anlatmayacağım. Neden oğlum dedim. Anlatman lazım. Hayır babam anlatmayacağım çünkü onlar inanmayacaklar. Oğlum nereden biliyorsun inanmayacaklar? Çünkü ben kendim inanamıyorum. Onlar inanacaklar mı? Şimdi inanılmaz bir olaylar da olmuştur. Biz de kendimiz de inanamıyoruz. Belki de siz de inanmayabilirsiniz. Haklı olarak. Çünkü yaşamak başka, anlatmak başka. Ve her zaman da dediğim ben bir söz söylüyorum. Duygu yaşanır anlatılmaz. Yani herhangi bir kişi soğuk, sıcaklık, soğukluk, acılık anlatamaz. Yani Sudan'da yaşayan bir kişi Avrupa'da veya Sibirya'da sıcaklık derecesi sıfırın 30 derece altında oluyor tahayyül edemez. Çünkü orada bir şey yaşaması mümkün değildir. Sibirya'da yaşayan insanlar Sudan'da sıcaklık 50 derece sıfırın üstünde 50 dereceye ulaşabilir desek o da tahayyül edemez. Demek ki yani bizim yaşadığımız şeyler biz yaşadık, geçirdik, zaman da geçti. İnanın bir gün bir seneden daha fazla uzun sürerdi. Yani Ehl-i Kehf var. Ehl-i Kehf 300 yıl uyumuşlar. Hicri olarak hafızlarında bir gece gibi akıllarında kalmış. Bir gece gibi ama çok değişiklik oldu. Bizde gördüğümüz değişiklik gerçekten 700 yıllık
bir değişiklik olmuştur. Gazze %100 civarında yok edilmiştir. Ne cami kaldı, ne de okul kaldı. Yani Hazreti Ömer zamanından beri inşa edilen camiler bile tamamen yok edilmiştir. Öyle olmuştur. Yaklaşık 1.500.000 ağaç, hurma veya zeytin ağacı yerinden sökülmüştür. Ki 100 yılı da Onlar değil mi? Bunlar çok tarihi ağaçlar aslında. tarihi ağaçlar da vardır. Tarihi ağaçlar vardır ve mübarek ağaçlar. Çünkü zeytin ağaçları biliyorsunuz mübarek ağaçlar. Zeytin hem zeytinden yenilir hem de yağı olur hem de udunda olur. İşte öğütüldükten sonra işte sıkıldıktan sonra kalan şeyler de ondan da kullanılır. Yakıt olarak da kullanılır. Yani her şey kullanılabilir. Zeytin ağacı çok mübarek bir ağaç. Onlardan 1,5 milyon hurma veya zeytin ağacı yerinden söktüler. Enver abi şu Bunlar anda yaşam. yani çok pardon sözünüzü keserek şu soruyu sorayım. Yani izleyicilerimiz açısından da aynı şekilde. Yani bizim Gazze tüm dünyanın dilinde ve İsrail gibi böyle artık kimsenin sataşmak istemediği bir devlete karşı kafa tutan tabiri caizse ona meydan okuyan bir bölgeden bahsediyoruz. Oradaki insanlardan bahsediyoruz Gazze'den. Şimdi insanlar Gazze ve Filistin savaşını veya işte Gazze ile İsrail'in savaşını kafalarında canlandırdığı zaman sanki Gazze'yi İsrail'in 10 kat büyüklüğünde bir toprak parçası gibi görüyorlar. Biraz daha insanların anlayabilmesi için aslında Gazze tam olarak ne kadar, neresi ve Gazze'liler kaç kişi ve kimlere karşı savaşıyorlar? Çünkü insanlarımız tüm dünya artık Gazze toplumu İsrail gibi bir topluma, bir mezalime karşı duruyor denildiği zaman zihinlerinde çok büyük bir toprak parçası ve kalabalık bir insan topluluğundan olduğunu düşünüyorlar. Aslında Gazze neresi? Gazze'de kaç insan var? Ve muhatap olduğumuz düşmanın sahip olduğu imkanlarla Gazze'lilerin sahip olduğu imkanlar neler? Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas, Peygamber Efendimiz'den yaş olarak daha büyük. Ona bir gün sormuşlar. Kim daha büyük? Sen mi? Hazreti Muhammed. O da ne demiş? Muhammed benden daha büyük ama ben ondan önce doğdum. Şu anda Gazze çok küçük olmasına rağmen onun etkisi çok büyük. Yani inanın Gazze Çin'den daha büyük. Gazze 57 İslam devletinden daha büyük. Etki olarak ben söylüyorum. Neden? Çünkü Gazze kime karşı savaşıyor? Gazze dünyadaki zalim sistemine karşı savaşıyor. Avrupa, Amerika, İsrail, bazı hain ülkeler de onların yanında durmuştur. Hep onlara karşı. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Kim savaştı? İsrail savaştı mı? Savaştı. Amerika savaştı mı? Savaştı. Onların uçakları zaten. İngiltere savaştı, savaştı. Fransa savaştı, savaştı. Hollanda savaştı mı? Savaştı. İtalya savaştı mı? Savaştı. Kaç kişi savaştı onların yanında? Onların askerlerinin en az 350 bin asker vardı. Onların değişik değişik diller konuşuyordular. Biz de onları duyuyorduk. Her dil, ben dil falan söylemek de istemiyorum. Biz de onların zaten paralı olarak, biz Arapça olarak murtezaka, onlar paralı olarak gelen askerler de onların yanında savaştılar. Bazıları da Arapça da konuşuyorlar. Bedevi şivesiyle de onlar vardır. Şimdi Gazze ne kadar? Gazze çok büyük etki olarak ama yer olarak ben şu anda İstanbul'dayım. 2 aydan beri İstanbul'dayım. Gazze Gayethan'a kadar bir yerdir. 360 kilometre kare. 1000 kilometre bile değil. 500 bin kilometre değil. 365 kilometre kare. Yani uzunluk yaklaşık 50 kilometre ve genişlik yani yaklaşık ortalama olarak 7 kilometre. Böyle bir şerit sahilde Akdeniz kenarında bulunan bir yerdir. Orada yaşanan halk Filistinli halkı. Filistin halkı işte bu Filistinlilerin çoğu 1948 senesinde yerinden çıkartılan Filistinlilerin %70 civarında oradan Aşkeron'dan, Yafa'dan, Hayfa'dan gelen Filistinliler. Orada yaşadılar Gazze'de. Sığındılar ve orada kaldılar. Mülteci olarak kaldılar ve şimdiye kadar dönme hakkını savunmaya çalışıyorlar. Savaştan önce Gazze nüfusunun sayısı yaklaşık 2.300.000 kişiydi.
çok garip bir şey de vardır. Onların %51'i 18 altındaydı. Yani biz çocuk bir halkız. Yani Türk halkı genç bir halk. Neden? Çünkü yani yaşlılar çok az. Gençlere Daha göre. fazla. Ama Avrupa halkı ihtiyar bir halk. Gazze çocuk bir halk. Yani halkımızın %51'i daha çocuktur. 18'e ulaşmamış. 18 yaşına ulaşmamış çocuklarımız var. Aynı zamanda yine de o yedekinden önce %51 erkek, %49 kız. Bunlar resmi rakamlar. Bunlar böyleydi. Bunları her zaman da anlatmaya çalışıyorduk, anlattık. Peki Gazze kime karşı savaşıyor? Ben zulma karşı savaşıyor. Gazze tarih boyunca Moğol zamanında onlar da Moğol Ayn Calut savaşında yenildiler ama ilk yenilgisi Gazze'deydi. Onlar bir grup gönderdiler. O zaman herkes, tüm Müslümanlar onlardan korkuyordu. Onlar yenilmez diye Gazze'ye bir grup gönderdiler. Baydar onun bu grubun başkanıydı, komutanıydı. Gazze'de onları kestiler, bıçakla kestiler. Ondan sonra Mısır'da bulunan alim El-Aziz bin Abdüsselam ve Seyfeddin Kutuz Zahir Beybarız ordusunu çıkarttılar Mısır'dan ve Ancelut Filistin kuzeyinde onları yendiler ve onlar kurtuldular. Selahattin Eyyubi zamanı herkes artık şu anda Selahattin Eyyubi dizisini izliyor, kitabını da okuyor. Hristiyan'ın ilk yenilgisi de Gazze'de olmuştur. Ve şu anda Allah'ın izniyle bu dünyada tüm kötülük yapan Siyonistler, onların sonu Gazze'den başlayacaktır. Bu yeni tarihte 1987 senesinde İsrail Başbakanı Shimon Peres idi. Shimon Peres Fransa'da bir soruya cevap vermiştir. Artık Filistin diye bir mesele kalmamıştır. Normalleşme olmuştur ve biz Yahudi olarak diyor kendisi 10 yıl içinde Büyük İsrail'i kuracağız. Büyük İsrail ne demek onu da anlatacağız. Ve o zaman da 87 senesinde 10 şekil İsrail'in parası çıkarttılar. Maden para. Büyük İsrail haritasını çizmişler ve onların ortasında 10 yazdılar. 10 şekil işte. Yani 10 yıl içinde Büyük İsrail kurulacak. Büyük İsrail ne demek? Büyük İsrail Filistin tamamıyla, Ürdün tamamıyla, Lübnan tamamıyla, Suriye tamamıyla, Mısır'ın bir kısmı, Türkiye'nin bir kısmı, Irak'ın bir kısmı ve Kuveyt tamamıyla, Suudi Arabistan'da birkaç köyde alınacak ve öyle bir İsrail kurulacaktır. Ama Gazze'liler o zaman hemen birinci intifada başlattılar ve onların hedeflerini yok ettiler. Bunun için o zaman İsrail Savunma Bakanı'nın adı İshak Rabin ne demişti? Keşke bir gün uyanıp Gazze denizde battığını görebilsem. Her zaman Gazze'ye karşı çıkıyorlar. Çünkü Gazze halkı her zaman sıcakkanlı, zulmü sevmeyen bir halk. Biz hayatı çok seviyoruz. Ama bakın hayat başka, dünya başka. Biz dünyayı sevmiyoruz. Ama Allah'ın yolunda hayatımızı seviyoruz. Hayatta yaşamayı seviyoruz. Ama Allah'ın yolunda bir hayattır, olacaktır. Dünya sevmek başka, hayat sevmek başka. Onlara karşı çıktık, zulma karşı çıktık. Ve bu anlamda çocuklarımızı yetiştirmeye çalıştık. Yetiştirme derken okullarda, camilerde, evlerde hep onlara bizim hakkımızı öğrettik. Ben-Gurion, İsrail'in ilk başbakanı ne demişti? Büyükler ölecekler, küçükler unutacaklar. Öyle demişti. Ama büyüklerimiz ölmediler çünkü onlar bize onlardan bir miras kaldı bize. Onlar bize haklarımızı öğrettiler. Tabii ki o zaman onlar yenildiler. Maalesef dünya Siyonistlere yardım etmiştir. Bazı ülkelerde hainlik de yapmıştır. Filistin'i sattılar ama yine de Filistin ki o zaman da savaştı. 1917 senesinde Gazze halkı Osmanlı yanında savaşmıştır İngilizlere karşı ve o Gazze şehrinde, Şicaiye mahallesinde 15.000 şehit verildi. Her zaman Gazze halkı zulma karşı çıkıyor. Burada da Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nda Gazze'liler Türkler yanında savaştılar ve Çanakkale'ye giderseniz orada da göreceksiniz 50'den fazla Gazze'li şehidimiz de vardır. Her zaman da ben söylüyorum Türkiye ile Gazze, Türkiye ile Filistin arasında
geçmişimiz aynı, geleceğimiz de aynı olacaktır. Dinimiz de aynı, kültürümüz de aynı. Her zaman biz hak yanında durduk. Türk halkı da bizim yanımızda durdu hamdolsun. Ve gelecek bizimdir, Allah'ın izniyle olacaktır. Gazze çok küçük olmasına rağmen çok büyük etkisi vardır. Gazze 1987 senesinden beri bugüne kadar şehir olarak en fazla zikredilen, söylenen haberlerde Gazze şehri oldu. Yani Çin'den daha fazla olabilir, Kahire'den daha fazla olabilir, Mısır'dan daha fazla olabilir, İngiltere'den daha fazla olabilir. Çünkü herkes artık Gazze'yi konuşuyor. Çünkü Gazze zulma karşı çıktı. Aynen Hendek ashabları gibi. Kur'an-ı Kerim'de Hendek kıssası yani şey var biliyorsunuz. Suresi de vardır. Evet. Tabii ki biz ağır bedel ödedik. Biz Gazze'yi savunmuyoruz. Mescid-i Aksa'yı savunmuyoruz. Filistin'i savunmuyoruz. Ümmetin onurunu savunmuyoruz. Mescid-i Aksa bir taştır. Yani orada yani kusura bakmayın yıkılırsa da Mekke'deki El-Mescid-i Haram'da yıkılırsa onlar taştan ama onlar bir semboldür. Onlar yıkılırsa demek ki bizim dinimize dokunmuş olacaklar. Biz bu Siyonistler çok sapkın inançları vardır. Onlar kusura bakmayın haşa Allah'a karşı çıkacaklar ve diyecekler ki ona biz sana rağmen dünyayı yönettik ve istediğimiz oldu. Ama olmayacaktır. Çünkü biz hakkı savunuyoruz ve gücümüz Allah'tan geliyor hamdolsun. Amerika'ya karşı, İngiltere'ye karşı, Fransa'ya karşı, İsrail'e karşı, Avrupa'ya karşı, tüm zalim insanlara karşı çıkmıştık. Ve inanın 2 sene dayanmaktır büyük bir mucizedir. Biz de inanamıyoruz. Biz çok iyi bir insan olduğumuz için değil, bu çok kutsal ve mübarek bir toprak olduğu için Allahu Teala bize sabır verdi ve tabii ki büyük bir bedel ödedik ama aynı zamanda onlar da yenildiler ve özellikle ahlak yönünde şu anda bu alanda artık herkes Müslüm olsun gayrimüslim olsun onlar kim olduklarını öğrenmiştir. Abi şimdi bu yani Gazze ile alakalı şunun da tabii ki izleyicilerimiz merak edebilir. Ben Filistin'e geldiğimde malumunuz Gazze'de sizinle de görüşmek nasip olmuştu. Teşekkür ederiz tekrar. Çok güzel bir misafirperverlik örneği göstermiştiniz. O zaman tabii ki Gazze'nin tüm sokakları da insanlar yürüyordu. Tüm ışıkları yanıyordu. Ve hayat işte Ömer Camisi'nde cuma namazları kılınıyordu. Pazarda alışveriş yapılıyordu. Sahilde insanlar çayını kahvesini içiyordu. Ve bu noktada dikkatimi çeken şu olmuştu benim. Yani Filistin topraklarında Kudüs'te biz İsrail askerleriyle karşılaşıyorduk, Yahudilerle karşılaşıyorduk. İşte ne bileyim Batı Şeria'ya gittiğimiz zaman da orada da İsrail'in askerlerinin veya işte polisinin girebildiği alanlardı. Ancak biz Gazze'ye geçtiğimizde Gazze tamamen yani sadece Gazze'lerin olduğu bir yerdi. Çok şaşırmıştım mesela bunu. Yani bir tane İsrail'in olmadığı, İsrail polisinin askerinin giremediği bir yerdi. Bu nasıl başarıldı? Yani sadece Gazze'ye giremiyordu bildiğimiz kadarıyla İsrail askeri ve polis değil mi? Yani onun tabii Gazze'liler de dışarı çıkmasına izin vermiyordu ama Gazze'ye İsrail'li hiçbir askerin bizim ziyaret ettiğimiz zamanlarda girememesinin altyapısı nasıldı Ömer Hocam? Şimdi bu hikaye 67'den sonra başlamıştır. Onlar Gazze'yi 1948 senesinden sonra 67 senesine kadar Gazze'yi Mısırlılar yönetti. Ondan sonra 67 Savaşı'nda onların elinde düştü. O zamandan beri Gazze halkı direnmeye başlamıştır. Tabii ki direniş bazen çok fazla oluyor, bazen daha az oluyor. 70'lerde de bir intifada oldu. O zaman İsrail'in kumandanından birisi Sharon, ondan sonra bir başbakan oldu. Gazze'den sorumlusu o zaman o intifadayı durdurmaya çalıştı ama yine de biraz durdurdu. Ama yine de potansiyel de kalmıştır. Hamdolsun 82 senesinde de camilerde bir intifada da oldu ama yine de fazla değildi. En fazla 87 senesinde oldu. 87 senesinden 93'e kadar yine de intifada vardı. İntifada taşla böyle Molotov ile gençlerimiz direniyordu ve
93 yılında herkes bildiği gibi Oslo Anlaşması imzalandı. 94'te Filistin otoritesi başladı. Yasir Arafat da Gazze'ye girdi. O zaman ne barış ne de savaş vardı. Bir suskunluk vardı. Ondan sonra işte 96 senesine kadar 2000 yılına kadar biraz dinlenme oldu. 2000 yılında herkes de takip ettiği gibi Aksa İntifadası da başlatıldı. Aksa İntifadası derken Muhammed Durrah herkes de hatırlıyor. Bir çocuk babasının kucağında öldürüldü. Evet. Şu anda ondan sonra işte 2006 senesinde seçim oldu. İntifada Aksa İntifadası başladıktan sonra şu anda Hamas güçlenmeye başlamıştır ve direniş yani İslam Cihat, Hamas bazı gruplar artık silahları da üretmeye başladılar. O zaman Gazze'nin %40 civarında orada yerleşim merkezleri vardı. Askerler de vardı kenarlarda. Onlara ufak tefek yerel üretilen silahla vuruluyordu. Ve 2005 yılında Sharon Gazze'den çekilmeye karar vermiştir. Çekildiler ve Gazze tamamen içeriden tek bir asker kalmamıştır. Çünkü her gün onlara karşı bir eylem düzenleniyordu. Bazen Netserim'de, bazen Goşkatif'de, bazen işte Rafah'ta, Han Yunus'ta o bölgelerde bulunan her alanda her gün bir direniş var. Her gün onlardan bir zarar vardır. Onların askerlerinden. Bunun için Sharon bir çekilme kararı aldı ve artık Gazze sınırdan tabii sınır onların ellerinde kaldı. Deniz de onların elinde kaldı ama içeriden %100 çekildiler. Onlar %100 çekildikten sonra 2006 senesinde seçim oldu. O zaman Hamas da kazandı. Hamas kazandığı 2007 senesinde siyasi bölünme oldu. Tabii bu siyasi bölünme derken işgal zamanında neden Filistin'e birleşmiyorlar bilmem ne işte böyle. Bunlar her zaman sosyal bilimler adamları biliyorlar. Fransa'da da o aynı şey olmuştur. Yok pardon abi. Siyasal Buyurun. bölümde El Fetih ile Hamas bölünmesinden mi bahsediyoruz biz yoksa farklı bir siyasi bölüm mü? Evet. Aslında El Fetih ve Hamas arasında değildir. Bunu da anlatmak istiyorum ama yani onu normal bir şeyde bir şekilde görmek lazım. Çünkü Fransa'da Almanya Fransa'yı da işgal etmiştir. O zaman Vichy bir şehir var. Orada da bir Vichy hükümeti de vardır. Her zaman bir işgal olduğu zaman görüşler değişiyor. Hainlik de oluyor. Bunlar doğal bir şeydir. Yani bunlar sonuçtur. Ama halkımızın %80 civarında direniş arkasındadır. Gazze'de olsun, Batı Şeria'da da olsun bazı işbirlikçiler var ama yine de halkımız temizdir hamdolsun. O kadar da olabilir. Şu anda bu bölünme nasıl oldu? El Fetih ile Hamas arasında değildir. Bu bir iki program var. İşte direniş yanında ve direnişle Filistin kurtulabilir bir program var ve parantez içinde barış süreci de diyorlar ama aslında bu barış değil. Çünkü 93'ten beri bugüne kadar barış bize neler getirdi? Hiçbir şey getirmedi. Siyonistler nasıl çekildiler Gazze'den? Çünkü direniş vardı. Her gün eylem vardı. Onun için çekildiler. Aynı zamanda Batı Şeria'da binlerce yerleşim merkezi inşa ettiler. Şu anda bunu işte Oslo Anlaşması var diye, suskunluk var diye, hiç kimse direnmiyor diye onlar vakit kazanıyorlar ve toprak da kazanıyorlar. 2006'dan sonra artık iç Gazze'nin içinde kısmi bir özgürlük vardı. Ama dışarıdan özgürlük yok. Çünkü neden biz 7 Ekim yapıldı? Çünkü özgürlük yok. Özgürlük önemli değil, onu da bahsetmek istiyorum. O zaman Gazze'nin içinde tek Yahudi asker yoktu ve Gazze'liler artık yavaş yavaş rahat bir şekilde kendilerini deniş için altyapı yapmaya çalıştılar ve her şeyi öğretmeye çalıştılar. Onlar her şey yerel olarak öğretiliyordu ve onlara karşı her zaman zaten manevi olarak biz hazırız ve maddi olarak hazırlandılar ve o zaman şey çıktı yani direniş çıktı.
2008 yılında da bir savaş oldu. Onlara karşı direndik. 2012'de aynı şekilde oldu. 2014'de yine de oldu. 2017'de oldu. 2021'de de oldu. Yani Gazze rahat bırakılmamıştır. Peki siz Gazze'yi artık kurtuldu, yani artık kurtuldu Gazze ve içinde bir asker yok. Tamam, bir asker yok ama biz zaten ambargo kuşatma altında. Tamam, biz Gazze Çin'den çıkarttık ama Gazze tarafında onlar da bulunuyorlar. Gazze güneyinde Mısır var. Oradan da çıkamayız. Zaten İsrail ile Mısır bir anlaşma vardır. Gazze'nin doğu kısmında, kuzey kısmında onların elinde ve batı kısmında zaten deniz var. O da onların elinde. Peki biz neyi arıyoruz? Biz özgürlüğümüzü arıyoruz. Peki özgürlük o kadar mı önemli? Yemek var, araba var, kahveleriniz de var, her şey de var. Her şey var da ama özgürlük eksik. Ama her şeyde de yoktu. Yani özgürlük derken bir öğrenci eğitim görmek için rahatlıkla çıkabiliyor muydu? Hayır. Bir doktor kurs alabilmek için rahatlıkla çıkabiliyor muydu? Hayır. Tüccar çıkabiliyor muydu? Hayır. Peki geri dönebiliyor muydu? Hayır. Peki malzemeler rahatlıkla ithalat yapabiliyor muyuz? Hayır. Peki ihracat yapabiliyor muyuz? Hayır. Peki biz ne arıyoruz? Özgürlük arıyoruz. Özgürlük yemekten kat kat daha önemli. Bana inanmayan kişi gitsin kafastaki kuşlara sorsun. Hangisi daha önemli? Yemek mi, özgürlük mü? Bize özgürlük verin, biz yemeğimizi getirebiliriz. Siz kuşa özgürlük verin, siz yani kafastaki kuşa yemek veriyorsunuz. Ama özgürlük içinde bir hapiste o kalıyor. Tamam mı? Kuş için özgürlük daha önemli. Bizim için de özgürlük daha önemli. Çünkü onlar özgürlük derken biz ibadetlerimizle bile istediğimiz gibi yapamıyoruz. Hacca, ömreye istediğimiz gibi çıkamıyoruz. Özgürlük dinimizi istediğimiz kadar uygulamak mümkün değildir. Bunun için biz kendi vatanımızda özgür olarak yaşamak istiyoruz. Bu da adil bir istektir. Hiç kimse onu eleştiremez ve bunun için biz her zaman direneceğiz Allah'ın izniyle. Bu 7 Ekim sürecinin başlaması da aslında bu özgürlük talebinin bir sonucu muydu Enver Hocam? Bu 7 Ekim'deki yani şeydi mesela yani İsrail dedi ki bize Gazze'den saldırı geldiği için biz Gazze'ye saldırı düzenledik. Gazze'yi işgal etme planımız aslında yoktu gibi diyorlar ama biz Gazze'den bize saldırı geldiği için işte füzeler atıldığı için biz bu savaşı Gazze'ye yönelik başladık diyorlar ama tabii biz biliyoruz. Yani İsrail'in her zaman Siyonistlerin her zaman hedefi Gazze'ydi. Yani dediğiniz gibi 2005 yılından itibaren 2014 yılında, 2008 yılında 2021 yılında ve özellikle Ramazan aylarında, mübarek Ramazan aylarında denk geliyordu bu saldırıları. Her zaman zaten bu saldırılar vardı. Bu bahane tabii ki bize işte Gazze'den füze atıldı. Biz o yüzden bu işgali başlattık diye. Bu 7 Ekim sürecinin başlamasının arka planındaki şey yani Gazze'lilerin özgürlük talebi ile alakalı bir çıkış mıydı? Yoksa zaten İsrail bunun altyapısını hazırlamış mıydı? Şimdi biz ümmet olarak maalesef hafızamız çok kısa. 21 ya da 22 Eylül 2023 yılında Birleşmiş Milletler'inde Netanyahu konuşma yapmıştır. İnternete dönerseniz göreceksiniz. O zaman Büyük İsrail haritasını da göstermiştir. Böyle Birleşmiş Milletler'inde şey yapmış ve göstermiş Büyük İsrail haritasını. Ama kimse onu hatırlayamıyor maalesef. 7 Ekim hatırlıyor çünkü genel olarak medya dünyadaki yani uluslararası medya onların elinde. Ve onlar propaganda yapıyorlar. Onlar her zaman maalesef sadece Müslümanları değil tüm insanları kandırmaya çalışıyorlar. Onlar inanın konuştukları her 10 kelimeden 11 kelime yalandır. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Konuştukları 10 kelimeden 11 kelime yalandır. Yani onlar hep yalan söylüyorlar. Peki onlar Gazze saldırmamış olsaydı biz saldırmayacaktık diyorlar. Onlar Gazze'liler saldırmamış olsaydı onlar da saldıracaktılar. 2008 yılında onlar yarım saat içinde 1500 Filistinli öldürmediler mi? 27 Aralık 2008 yılında. Kimse eleştirmedi onları. Yani kimse derken işte
bu zalim sistem, bu dünyadaki Amerika, Avrupa, bazı hain ülkeler eleştirmedi. Neden? Çünkü onlar yaptılar. Peki 7 Ekim'den sonra neler oldu? 7 Ekim'den sonra Gazze'deki olan olaylar herhangi bir ülkeye karşı olsaydı veya o yapan ülke İsrail olmasaydı dünya tepkisi öyle mi olacaktı? Peki Birleşmiş Milletler'in tüzüğü yırtılmadı mı böyle? Peki inanın Putin, Rusya'nın başkanı öyle bir şey yapmış olsaydı dünya ayağa kalkacaktı. Ama İsrail temsilcisi böyle yaptığı zaman hiç kimse konuşmamıştır. Neden? Çünkü hep öyle zaten onlar da niçin onlar bize karşı çıkıyorlar? Çünkü biz de onlara karşı çıktık. Biz onları iyi bir şekilde anladık. Herkesten daha fazla anladık. Biz hem Kur'an-ı Kerim'den onları anladık. Hem de 80 yıllık bir hayat tecrübemiz de oldu onlardan. Onlar dışarıdan takip eden bazı konuları belki onlara inanabilir. Bazı insanlar Türkiye'de de dahi olmak üzere onların 7 Ekim'de olanları onlardan haber almıştır ve onların hikayesini artık inanmış bazı insanlar. Ama halbuki onlar hep yalan söylüyorlar. 7 Ekim olsaydı da olmasaydı aynı şey yapacaklar. Tehcir meselesi onların planındaydı. Arka planında vardır. Peki Gazze'ler neler kazandı? Onlar bir günde onları ne planlıyordular? Bir günde Gazze'deki tüm elit insanlar, askeri olsun, siyasi olsun, devlet adamları olsun, bir günde 5.000 veya 10.000 kişi böyle öldürecektiler. Ondan sonra milleti böyle tehcir, Sina'ya kadar şey yapacaktılar. Belki daha az katliam da olabilirdi ama yine de bizim kişiliğimizi, özgürlüğümüzü, onurumuzu da dokunmuş olacaktılar. Ama şu anda ilk vuruş onlara karşı olduğu için artık onlar çok acı çektiler ve şu anda bahane olarak biz 7 Ekim oldu ve bunun için 7 Ekim oldu. Siz denilmiş adamlara karşı savaşacaksın. Peki neden şimdiye kadar 30.000'den fazla çocuk öldürdün? Neden bugüne kadar 20.000'den fazla kadın öldürdün? Peki neden hastanelere saldırdın? Bu bazı hastaneler Hristiyanlara ait hastaneler. O Baptist hastanesi ilk vurulan hastane Al-Mehmedani hastanesi Gazze'deki. O günde 700 kişi şehit olmuştur. Yani hem hastanede hem de hastane yanında sığınan insanlardan şehit olmuşlar. Hep onlar yalan söylüyorlar. Milleti insanları kandırmaya çalıştılar. Ve onlar ne diyorlar? Siz de iyice hatırlıyorsunuz. Yoav Galant o zamanki İsrail Savunma Bakanı ne dedi? Yemek sokmayacağız, içecek sokmayacağız, yakıt sokmayacağız ve bunlar insan değil dedi. Bunlar kimi kastediyor insan değil? Bunlar Yahudi olmayan insan onların inancında insan değildir. Ama şimdi biz Gazze'leri ve Hamaslı insanları kastediyoruz. Neden? Yani sizi ilgilendirmez, siz de karışmayın diye. Ama Gazze'yi bitirdikten sonra nereye gidecekler? Lübnan'a gidecekler, Suriye'ye gidecekler, Mısır'a gidecekler, Ürdün'e gidecekler, Türkiye'ye gidecekler ve hatırlarsanız Netanyahu'nun oğlu Yair, o da kendisi Amerika'da yaşıyor. Bir sene önce büyük haritasını çıkarttı ve bunları da alacağız dedi. Bunlar kimdir? Türkiye'nin Anadolu kısmı yani işte burada bir şey de onu haritada göstermiştir. Peki Netanyahu birkaç ay önce Arjantin Cumhurbaşkanı'yla bir basın toplantısında ne demişti? Biz Türklere Osmanlı dönmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. O da aynı bu cümleyi kullanmıştır. Takip de etmiş olabilirsiniz. Onlar tüm insanları böyle kandırmaya çalışıyorlar. 7 Ekim'de olsaydı da olmasaydı da onlar aynısı belki değişik bir şekilde ama bir şevasla olacaktı. O etkisi de belki daha fazla kötü olacaktı. Ama şu anda hamdolsun şimdi 7 Ekim'de neler oldu? 7 Ekim'de herkese ders oldu. Artık İsrail büyük bir devlet değildir. Bu bölgedeki tüm devleti korkutan bir devlet idi. Artık birkaç kişi onları yendi. Bir günde yendi. Çünkü burada iki savaş var. 7 Ekim'de bir savaş vardı. O da bu savaşta Esir'e yenildi. 8 Ekim'den sonra başka bir soykırım uygulandı.
Biz çok büyük bir zarar gördük ama onlar da yine de ahlaki olarak onlar da yenildiler. Şu anda 100 seneden beri en büyük devlet burası İsrail, en demokrasi, en bilmem ne işte İsrail, iyi bir halk, iyi bir böyle mağdur bir halk. Böyle kendilerini hem mağdur olarak göstermeye çalıştılar hem de onlar çok iyi insan olduklarını göstermeye çalıştılar. Gerçek yüzü artık ortaya çıktı. Bu da bir yenilgidir. Müslümanları birleştirdi. Sadece Müslümanları değil, tüm insanlık hisseden insanları da birleştirdi onlara karşı. O da onlar için büyük bir yenilgi. Başka bir yenilgi de vardır. Onlar da bize bir put getirdiler. Bu put derken Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de şey geçiyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ Rahipleri ve artık Allah'tan başka bir ilah olarak kabul ettiler. Hristiyanlar ve Yahudiler sevindiler. Ey Muhammed, Rabbin yanlış söylüyor. Çünkü biz onları Rab olarak almadık. Nasıl? Onlar haram olan şeyleri halal kıldılar mı? Evet. Siz onlara tabi oldunuz mu? Evet. Demek ki onlar Rab olarak kabul ediyorsunuz. Çünkü siz halal olan şeyler haram yaptılar, haram olan şeyler helal yaptılar ve onlara tabi oldunuz. Biz her zaman onlara tabi olduk. O put artık yıkılmıştır. Bize sahte boş örnekler verdiler. Kimi sanatçı, kimi sporcu, kimi bilmem ne, kimi YouTube'dan çalışıyor. Gençlerimiz artık bu elit derken işte parantez içinde elit insanlara bakıyordu ve onları örnek olarak alıyordu. Şu anda gençlerimiz, delikanlılarımız kimi bekliyor? Abu Ubeyde'yi bekliyor, mücahitlerimizi bekliyor, terlikler çıkan mücahit bekliyor ve artık onlar örnek oldular gençlerimiz için. Aslında burada Orada İsrail, Enver abi, İsrail aslında burada iki şekilde kaybetti. Bir, aslında evet, biz zaten hem savaşı kaybetti, hem psikolojik evet, üstünlüğünü kaybetti, hem aslında biraz da şerefini kaybetti. Yani çevre bölgedeki o evet, şanını kaybetti. Bir taraftan da evet, aslında zaten direnci, işte ruhu, savaş ruhu, mücahit ruhu güçlü olan Gazze'lilerin ve gençlerin yeniden aslında inanmasını, yeniden güvenmesini, ve dediğiniz gibi önlerinde aslında biz bu işi diplomasiyle de barışla da çözebiliriz diye örnek gösterdikleri, ancak bunların bir yalandan ibaret olduğunu gördüklerini ve evet. yeniden aslında bir direniş ruhu kazandığını göstermiş oldu. Bu sayede Evet. aslında daha diri bir düşman kazandı kendine İsrail. Bunu mu kastediyorsunuz? Evet, %100 ve onunla beraber de şu anda 2 sene içinde Gazze'yi yenmediler. Peki gerçek onlar Amerika arkasında olmasaydı gerçek bir savaş olsa başka bir ülkeye karşı savaşırsa ne kadar dayanacak İsrail? Dayanmayacak. Çünkü onlar hep zaman diyorlar ki biz bu ülkeyi 10 dakikada işgal edebiliriz. Bu ülkeyi 20 dakikada işgal edebiliriz. Bu ülkeyi yarım saat içinde yok edebiliriz. Öyle dediler ama Gazze'yi çok küçük bir yer. Kağıthane kadar bir yer. Kağıthane biliyor musunuz? Kağıthane Evet. İstanbul'da bir Kağıthane e, Mahallesi, evet. Kağıthane bir ilçe değil mi? Evet. Evet. Kağıthane'den daha küçük bir yer. 2 yıl içinde bitiremediler. Ne kadar silah aldılar, ne kadar yardım geldi onlara, ne kadar destek geldi. Amerika onlarla beraber savaştı. İngiltere. İlk savaşın ilk günlerinde Biden ziyaret etmedi mi? Ziyaret etti. Ne dedi? Biz İsrail olmasaydı bir İsrail icat edecektik dedi. Blinken ne demişti o zaman? Yine de savaşın ilk haftasında ben burada Yahudi olarak geldim. Bir Dışişleri Bakanı olarak değil. O zaman askeri konseyinde toplantıda bulundular. Onlar savaşı planı yaptılar ve biz sadece İsrail'e karşı değil Amerika'ya karşı savaştık hamdolsun. Bizi Bir de yenmediler. bir de E, burada şey var, Enver abi. Yani yani şu anda aslında İsrail baktığımız zaman Gazze'ye son işte 2005'ten itibaren yapılan saldırılarda şu ana kadarki fiziki olarak en büyük zararı bu savaşta verdi, değil mi? 7 Ekim sonraki, yani 2024-2025 yılında en büyük maddi zararı, işte yolları, köprüleri, hastaneleri, yani hani manevi zararlardan çok, şehitlerden çok şehre olan zararı, binalara olan zararı, en büyük zarar bu savaşta oldu, değil mi? doğrudur %100. Çünkü her şey yok ettiler. Çünkü onlar öyle onlar neden böyle yaptılar? Artık onların senin dediğin gibi onların şeref meselesinde de vardır. 7 Ekim'de aldığı tokat
Yani dünyaya örnek olsun Gazze'yi yıkmak istediler. Çünkü böyle yapmasak artık herkes bize bir tokat atabilir diye. Tamam mı? Gazze örnek olsun, Gazze'yi yok etmek istediler. Ama ters bir sonuç olacak Allah'ın izniyle. Dünya artık ayağa kalktı. Onları bildi. Onların gerçek yüzü artık öğrenmiştir. Şey Ve de olabilir mi? Yani Enver abi, yani kusura bakma bölüyorum bu arada. Yani tamamen yerle bir ettikleri evlerini, köprülerini, işte ne bileyim binalarını, hastanelerini, yollarını yerle bir ettikleri bir Gazze, ancak hala yenemedikleri bir Gazze var. Bu da onlar için farklı bir yıkım değil mi aynı zamanda? evet doğrudur. %100. Çünkü yani biz ne yapsak da bile bakın çok sadece onlar silahlı değil. Gazze'de uygulanan savaş. Ben bu programın ilk şeyinde ne dedim? Yani gördüğünüz görüntüler gerçeğin binde biri bile gösteremez. Şu anda orada maalesef biz de o günleri yaşadık. Oradan da etkileniyorduk. Şu anda hem burada reklam yani medya savaşı da vardır. Her gün bir yalan haber çıkıyordu. Şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yapacağız, şunu yapacağız. Bir manevi olarak bir savaş da vardı. Kültür savaşı da vardır. Ambargo da var. Ekonomik savaşı da vardır. Açlık da vardı. Açlık meselesi de iki kere biz yaşadık onları. Gerçek bir açlık oldu. Bazı insanlar inanmayabilirler. Ama inanın biz onu yedik. Yani bir hayvan yemi bile yedik. Bu bir gerçektir. Bir gazeteci bir arkadaş bana bir kere telefonda şey sormuştur. Enver Bey gerçekten siz bunu yediniz mi? Ben dedim ki kardeşim gerçekten biz yedik. Yani hayvanlar verilen buğday, mısır, arpa onlar genelde yani kalitesi çok düşük olur. İçinde bucek de bulunabilir. Bilmem. Onları öğüttük. Öğüldü yani onlar ve un yapıldı onlardan ve onu yedik. Ağaç yaprakları da yedik. Dut ağaçlarını alıp ondan şey yapıyorduk, yemek yapıyorduk, yiyorduk. Bazı böyle bitkiler genelde sokaklarda çıkan veya normal kendinden çıkan onu da alıp pişirdik yedik. Peki Peki abi utanmıyor o musun ondan? zaman da hiçbir şekilde yani elektrik yok, su yok. Yani özellikle yıkımın çok ağır olduğu son bir senede yani bir Evet, soykırıma giden bir yoldu bu aynı zamanda. Yani yardım tırları gönderilmedi. İşte Refah sınır kapısından Mısır'dan evet, yardım tırları girmedi. Zaten hani Erez ve diğer sınırlarından askerler bekliyor. Bir şey sokulmuyor. Elektrik yok, yiyecek yok, su yok. Bu şekilde yani insanlar bir yıl boyunca hem bir taraftan bombardıman da devam ediyor. Yani saldırılar da devam ediyor. Bu şekilde bir direncin sonucunda aslında Filistinler açısından, Gazze'liler açısından, Hamas açısından kazanılan bir zafer var. Her şeye evet. rağmen. Bu şeyden sonra yani yıkılmış ve yerle bir edilmiş bir Gazze'nin üzerine yine burayı yıkan İsrail diyor ki tamam artık barış yapalım. Yani biz yenilgiyi onlar da kabul ediyorlar aslında bu noktada. Peki bu barış sonrasında yani ateşkes sonrasında nasıl olacak Gazze'nin yeniden imarı? Peki bu karşılıklı güven veya ne bileyim karşılıklı bu anlaşma nereye kadar sürecek? Yani biz biliyoruz ki İsrail'in hiçbir anlaşmasına güven olmaz. Yani en son anlaşmadan bile son ateşkes anlaşmasından sonra bile 100 küsür defa ihlal yapıldığını ilan etti yetkili birimler Gazze'den. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu tamam biz güvenmeyeceğiz işte bu ateşkes sürecine ama yine bir ateşkes var sözde de olsa dünyanın en azından şahit olduğu işte Türkiye'nin de taraf olduğu Amerika'nın da taraf olduğu bir şey var bir barış ve de bir ateşkes sözleşmesi var. Bundan sonraki süreçte Gazze'yi ne bekliyor? Yeniden imar süreci, oraya insanların yeniden rücu etme, yeniden dönme süreci ve gelecekteki en azından siyasal süreç nasıl olur sizce? Şimdi nereden başlayacağımı bilemiyorum ama yine de yani ihlal ile meselesi yani siz daha iyi biliyorsunuz dediniz. Kim daha iyi biliyor? Biz mi? Allah mı? Allah-u Teala Bakara suresinde ne diyor? 100. ayette. Ava kullama ahdu ahden nebedahu fariqun minhum. Onlar bir sözleşme, bir anlaşma yaptıkları zaman onlardan bir grup kalıp onu ihlal ediyor. Onlar zaten böyle. Bu bir gerçektir. Ben söylemiyorum. Allah-u Teala onu söylüyor. Bu bir ayet-i kerim. Burada Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.
Peki ben de konuşurken de onu da izah etmiştim. Biz onların hakkında konuşurken de öğrendik. Onların kim olduklarını ve onlarla yaşadığımız için 80 yıllık bir hayat tecrübemiz de oldu. Onlar asla ve asla uymayacaklar ve bizi rahat bırakmayacaklar. Bakın ben size bir şey söylemek istiyorum. Onlar bu bölgede bulundukları müddetçe hiç kimse barış içinde yaşamayacaktır. Allah'ın izniyle en yakın zamanda onları yenecekler ve çıkacaklar bu bölgeden. Onlar bugün ben bir televizyon kanalından izliyordum. Yahudi bir asker amputasyon olmuştur. Oradaki olayı anlatıyordu. O kendisi anlatıyordu. Ben Ukrayna'da doğdum. 12 yaşındayken İsrail'e döndüm. O kendisi zaten 25-26 yaşında. Yani 13 yıl önce de gelmiştir. Göç etmiştir Ukrayna'dan. Biz diyoruz ki Ukrayna'dan gelen Yahudiler oraya dönsünler. Dönme hakkı vardır onların için. İngiltere'den gelen Yahudiler oraya da dönsünler. Fransa'dan gelen Yahudiler oraya da dönsünler. Vatanımızı bize bıraksınlar. Ve İslam ümmeti bu konuda bir araya gelmesi lazım ve onu uygulaması lazım. Onlar bulunduğu müddetçe bu bölgede değil, dünyada barış olmayacaktır. Bu kutsal bir toprak. Kimin için kutsal, mübarek bir yer? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. El-ardil mübareke lil alemin. Tüm alemler için mübarek bir yerdir. Neden? Çünkü onların sonu burada olacağı için dünya onlardan kurtulacaktır. Dünyada siyasi, ekonomi, ahlaki ne kadar kötülük, fesat varsa onların yüzünden oluyordur. O zaman onların sonu olduktan sonra artık dünya sadece Müslüman değil, tüm insanlar, tüm alemler kurtulacaktır ve adalet içinde yaşayacaklar Allah'ın izniyle. Bunun için bu mübarek bir yerdir. Şu anda ne olacak? Belki dinlenme süreci olabilir. Özgürlük olursa her şeye rağmen ben bundan da eminim. Bizde bir hayat tecrübemiz de oldu. Yine savaşta bir hayat tecrübemiz de oldu. Türkiye başta olmak üzere birkaç ülke bizim yanımızda olacak Allah'ın izniyle. Özgürlük olursa, imkan olursa Gazze'yi yeniden 2 ile 3 yıl içinde, en fazla 5 yıl içinde, 5 yıl içinde yeniden imal edebiliriz ve daha güzel bir Gazze olacak Allah'ın izniyle. Yani Hastanelerimiz yeniden yapılacak değil mi? Okullarımız, camilerimiz. Daha iyisi de olacak Allah'ın izniyle. Yeter ki bir özgürlük olsun. Özgürlük olduktan sonra artık yardım da gelebilir, malzeme girebilir ve burada potansiyelimiz de vardır. Gazze halkı genç bir, yani çocuk bir halk, çalışkan bir halk, sıcakkanlı bir halk ve kendisini yeniden toparlayabilir. Çünkü biz biliyorsunuz. Peki neden bu kadar dayandık? Bazı insanlar da soruyor. Ne biçim insanlar? Aslında Allah-u Teala Hazreti Musa hakkında diyor وَالْتُسْنَ عَلَى عَيْنِ yani Allah'ın gözünün altında yetiştirildi. Biz de bir mukayese de yapıyorum. Gazze halkı 2007 senesinde bölünme olduktan sonra kuşatma uygulandı. Bu kuşatma nedeniyle artık her mahallede, her cami yanında, her okul yanında bir su kuyusu kazıldı. Bir güneş enerjisi kullanmaya başladık. Jeneratörler getirdik. Onlar yani ambargo olmasaydı bunlar getirmezdik. O zaman daha çok kolay bizi yenebilirdiler. Ama hamdolsun Allah-u Teala Allah'ın takdiridir. Bir mucizedir. Allah-u Teala bizi yetiştirdi ve bunlara karşı çıkabildik hamdolsun. Tabii ki yine de Allah-u Teala bize hem azim ve sabır verdi. Bizim genel olarak biz yine de fazla tüketiyorduk. Yine de genelde insan barış olduğu zaman ya da savaş olmadığı zaman belki günde mesela diyelim ki 2000 kalori tüketmesi gerekirken 2500-3000 tüketebilir. Ama şu anda biz gereken tüketilmesi gereken kalorinin ondan fazla tükenemezdik. İnanın. Ve onunla yaşayabildik. O da dünya için bir ders oldu. Tüketim meselesinde de artık Batı'ya, Amerika'ya tabi olmayın. Çünkü onlar her şey şu anda üretim çok azalıyor. Tüketim de çok fazla oluyor. Onu da ben her zaman da söylüyorum. Tüm İslam dünyası, Türkiye başta olmak üzere
bu Gazze'deki savaştan bir ibret, bir ders almalı. Ne olmalı? Nasıl yapmalıyız? Manevi, maddi olarak nasıl hazırlanmalıyız? Nasıl dayanabiliriz? Nasıl çocuklarımıza eğitim de verebiliriz? O çok önemli bir ders oldu. Artık bundan tüm sorumlu insanlar bu konuda çok faydalanmalı ve bu dersten artık önümüzdeki hayat için daha çok, çünkü şu anda maalesef yani şu anda bir sistemden bir sisteme girdiğimiz zaman önceki sistemi %100 yok ediyoruz. Biz Gazze'de böyle yapmadık. Bunun için önceki sistemlere döndük. Şu anda odun ile şey yapıyorduk. Yemek pişiriyorduk. Önceden de %100 elektrik ve gaz değil, yine de odun da kullanıyorduk. Yani altyapı da vardı ve o da bize çok faydalı oldu. Şu anda tüm özellikle bu bölgede, çünkü onlar bulunduğu müddetçe inanın hiçbir zaman barış olmayacaktır. Ama biz Peki dinlenmez şu var. efendim. Çok zamanımız da az kaldı. Enver Evet. abi şeyi soracaktım bir de. Şimdi özgürlükten hep bahsettik. Yani aslında bu özgürlük dediğimiz şey Gazze halkı için bir deniz sahanlığından artık deniz üzerinden Gazze'ye bir giriş çıkışın olma, yani Gazze'lilerin deniz üzerinden hem ithalat hem ihracat yapabilmeleri, aynı zamanda deniz yolculuğu yapabilmeleri, bu birinci herhalde özgürlüğün şartlarından birisi bu. İkincisi, Mısır refah kapısından giriş çıkışların İsrail'in etkisi olmadan aslında açılması, yani oradan insanlar aranızdan yurt dışına çıkış yapsınlar. Diğer taraftan yani Erez tarafından da şey tarafına, yani Batı Şeria'ya, şeye, Ramallah'a gidiş gelişlerin olabilmesi, işte Gazze'lilerin Kudüs'ü görebilmesi, ziyaret edebilmesi, yani böyle bir özgürlükten mi bahsediyoruz yani fiziki olarak şeyin haricinde, yani o ambargoların haricinde. Geçici olarak olabilir. Ama sürekli olarak onlar bulunduğu müddetçe barış olmayacaktır. Tarih de bunu söylüyor. Portekiz'de her zaman problem yarattılar. Fransa'da, İngiltere'de ve o halklar devlete karşı miting gösteri ettiler. Yahudiler buradan çıkartın diye. Çünkü onlar problem yaratmadan yaşamıyorlar. Onlar bizi bir rahat bırakmayacaklar, bırakmazlar. Ama geçici olarak olabilir. Denizden, havadan Gazze, sadece Filistin, sadece Gazze değil. Biz sadece Mescid-i Aksa için, ziyaret için değil. Biz özgürlük istiyoruz. Peki vatandaşlarımız, Gazze'deki yaşayan 1,5 milyon mülteci köylerine de dönsün. Onu da kabul ederler mi? Yani Yafa'ya, Hayfa'ya, diğer Yani bunu da şehirlere. kabul ederler. İşte onu söylüyorum. Biz özgürlük derken herkes kendi hakkını alsın. Kendi hakkımız derken herkes kendi vatanına dönsün. Ukrayna'dan gelen Yahudi oraya dönsün. Rusya'dan gelen Yahudi oraya dönsün. Amerika'dan gelen Yahudi oraya dönsün. Bizim Filistinlilerimiz de Filistin'e dönsün. O zaman özgürlük olacak. Biz bu özgürlük arıyoruz. Belki aşamalı 48, olabilir. O da 48 ve daha edebilir. öncesi diyorsunuz Enver Hocam. Evet, 48, evet. 48 ve daha öncesi Filistinliler kendi topraklarına dönsünler. 1900'den önce dönmek istiyoruz. Evet. 1900 Enver Hocam, öncesinden önce o zamana dönmek istiyoruz. İnşallah Allah o günleri de nasip eder. Bu arada zamanımızı da hemen hemen doldurduk gibi. Ben tekrar hem sizi burada görmekten uzun zaman sonra yüz yüze görüşebildik. En son Gazze'de görüşmüştük. Şimdi burada görüşüyoruz. İnşallah Allah tekrar sizinle Gazze'de görüşmeyi nasip etsin. İnşallah. E, Özgür Gazze inşallah. Özgür Gazze'de inşallah beraber oluruz. Tekrar çayımızı kahvemizi içeriz. Programımız gerçekten dolu dolu geçti. Bizim bilmediğimiz, şahit olmadığımız, şahit olamadığımız, hissedemediğimiz bir sürü hissiyat var hala. Bazı şeyler yaşanarak ancak tecrübe edilebilir. Bir başka insanın anlatmasıyla değil. Sizin anlatmanız bana çok bir şey ifade etmez. Ama sizin yaşadıklarınız size çok çok şey ifade eder. Bu noktada ben tekrar katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer programlarda da bu bence yeterli olmadı. Daha geniş bir platformda, daha geniş bir zamanda bu programın ikincisini de yapmak isterim inşallah. Tekrar İnşallah. ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ve son cümlem söyleyeceğim ki Gazze'yi unutmayın, unutturmayın. Gazze bir adalet sembolüdür. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bunu yer yer söylüyordunuz ve benim de kulağıma küpe oldu. Gazze'yi unutmayın, unutturmayın. Devamlı yani bu şey sürecinde de, savaş sürecinde de hep aklımda kalan cümlelerden birisi de oydu. İnşallah izleyicilerimize de aynı mesajı vermiş olduk. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar.